Kamar coba. Oy çok güzel ya. Kaç para? How much? One lari. Two lari. Meat? Bir tane alabilir miyim? Çok güzel görünüyor ya. Hachapuri. Hachapuri. Sira. Baba. Oh, sıcak hachapurimizi de aldık. Acayip şanslıyım vallahi. Sıcak bir şeyler bekliyordum. Batum'dan herkese selamlar. Ben Mestia'dan ayrıldım. Servisle biliyorsunuz Batum'a geldim. Sınır komşumuz Batum'a gelmemle birlikte artık memlekete biraz daha yakınım. Gelir gelmez hostel buldum kendime ama hayatımda kaldığım en kötü hostel diyebilirim. Yani bu kadar küçük bir alanın içerisinde bu kadar fazla kişinin yattığı hiçbir hostelde kalmamıştım ama işte fiyatı ucuz. 10 lira, o da 27-28 lira gibi bir şey yapıyor. Şimdi sıcacık haçapurimle birlikte sahil kenarına doğru gidiyorum. Karadeniz'e karşı bir kahvaltı yapalım. Daha sonrasında da gezmeye başlayalım. Bunun fiyatı 2 lira arkadaşlar. 6,5-7 lira yapıyor. Gayet lezzetli bir şey. Yani bunu çok özleyeceğim. Gerçekten özleyeceğim. Hamur işine hastayım ya. Hele sıcakken var ya, acayip lezzetli oluyor. Bu arada Karadeniz'e hiç bu kadar yaklaşmamıştım. İlk defa Gürcistan'da Karadeniz'e bu kadar yaklaşmış oldum. Karşı tarafta da Türkiye var. Yarın sabah Karadeniz yollarında otostop yapacağım. Tabii yapabilirsem. Dalgalar çekilirken çakıl taşlarının çıkardığı sese bayılıyorum ya. Bak dinleyin. Acayip iyi ya. Bu arada dalgalar da fena ha. Gerçekten söyledikleri kadar hırçınmış. Suyun rengi de biraz ürkütmüyor değil yani. Dün suyun rengi çamur gibiydi. Neden bilmiyorum ama çok garip geldi bana. Bugün yine biraz daha düzelmiş ama acayip koyu ha. Yani Ege ile Akdeniz'le kıyasladığımda ben bu denize girmem mesela. İnsan ürker. Dibi izlemek istesen gözlükle göremezsin dibi yani. O kadar koyu. Burası sahilin kenarında yer alan yürüyüş yolu. İster sahilde yürüyerek gezebilirsiniz, ister burada yürüyerek gezebilirsiniz. Bisikletiniz varsa bisiklet yolunu da kullanabilirsiniz. Yürüyüş yolu boyunca böyle bir sürü kafe, restoran, yiyecek içecek satan, hediyelik eşya satan dükkan var. Burası da iskelenin girişi. Sahile istediğiniz yerden girebiliyorsunuz. Burada beğenmediğim tek bir şey var. O da sahil kenarına bir sürü gökdelen dikmişler. Ben açıkçası yakıştıramıyorum bu tarz yerlere, öyle yapıları. Çok çirkin duruyor. Beğenmedim yani abi, baksanıza. Böyle bu tarz birkaç tane gökdelen var. Yani bina var, yüksek bina var. Kötü durmuş yani, ben açıkçası beğenmedim. Şimdi Ali ve Nino heykeline gidiyorum. Batum'daki belki de en meşhur yer ama benim için bir hayal kırıklığı oldu. Bunun nedenini de orada söyleyeyim. Meşhur Ali ve Nino heykeline geldim. Baksanıza nasıl kalabalık. Herkes bunu görmeye geliyor.
Önce hayal kırıklığımı söyleyeyim. Ben bu heykeli bayağı devasa bir şey zannediyordum. Şu dönme dolabı gibi bir şey zannediyordum yani. Kocaman bir şey bekliyordum. Bu kadarcık bir heykel çıktı. Gerçi bu kadarcık bir heykel dedim 8 metre yüksekliğinde ama işte hayaller bu dönme dolabı kadar olunca ne yazık ki insan birazcık böyle hayal kırıklığına uğruyor. Şimdi gelelim heykelin hikayesine. Heykel Azerbaycanlı yazar Kurban Said'in romanında yer alan Ali ve Nino isimdeki karakterlerden ilham alınarak yapılmış. Müslüman bir Azeri olan Ali ile Hristiyan bir Gürcü olan Nino'nun imkansız aşkını anlatıyor. Heykelin yavaş yavaş hareket ettiğini görüyorsunuz ama böyle birbirlerinin içinden geçip gidiyorlar. Bu da onların kavuşamamalarının tasviri. Dediğim gibi bu heykel belki de Batum'daki en ünlü yapı. Dönme dolabın hemen yanında yer alıyor. Hemen şu arka tarafında da marina var. Ön tarafında da çok güzel bir manzara var. Bu taraf denize bakıyor. Bu tarafta şehrin diğer kısmına bakıyor. Şöyle bir bakalım biz de manzaraya. Şehrin bu kısmını ben çok sevdim. Baksanıza yemyeşil, yeşille mavinin birleştiği bir yer. Ama arkamızı bir dönüyoruz, beton yığını. Ne yazık ki yani şu para mevzusu yüzünden bütün güzelim doğayı, güzelliği, her şeyi katlediyoruz, betona çeviriyoruz. Yazık ediyoruz. Şurada bir tane saat kulesi gördüm. İlk gördüğümde İzmir'deki saat kulesi zannettim. Neredeyse birebir yapmışlar. Şimdi gidelim ona bakalım bir. Daha sonrasında şöyle ara sokaklara doğru dalacağım. Baksanıza ya, İzmir'deki saat kulesine benzemiyor mu? Özellikle şu üst kısmı ben benzettim açıkçası. Bu kulenin ismi Çaça Kulesi'ymiş. Gürcülerin Çaça diye bir alkolü var. Vodka'dan daha sert olduğunu söylüyorlar. Daha tadına bakmadım. Eğer isim benzerliği yoksa o alkolün adını bu kuleye vermişlerdir diye düşünüyorum açıkçası. Burada da işte size bahsettiğim sahilin kenarındaki çirkin binalar. Şimdi ben bu kulenin arka tarafına doğru yürüyeceğim. Oradan da ara sokağa bağlanacağım. Birazcık da ara sokakları gezelim. Çünkü Batum'un bu Eskişehir tarafındayım. Güzel sokaklar var. Onları da gitmeden görmüş olalım. Açıkçası bu eski Batum tarafı benim hoşuma gitti. Bu cumbalı ev mi diyorlardı, o balkonlu eski tip evler var ya, onlar çok hoşuma gitti gerçekten ama birazcık sıkıntılı gibi duruyor yani, böyle devrilecek gibi duruyor. Şimdi buranın içerisinde size iki tane yapı göstermek istiyorum. Birincisi bu astronomik saat kulesi. Bu saatin özelliği şuymuş: her saat başı çan sesleri çıkartıp ayın ve güneşin yönünü gösteriyormuş. Eski Batum içerisinde göstermek istediğim ilk yapı buydu. İkincisi ise Avrupa Meydanı. Burası turistlerin en fazla gelip ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği yerlerden bir tanesiymiş. Yani şu köşeye bakınca gerçekten insan kendisini böyle Avrupa'nın göbeğinde gibi hissediyor. Hemen burada da tadilatta olan bir tane heykel var. Heykelin ismi ise Medea heykeli. Astronomik saat kulesi ile Avrupa Meydanı'nın hemen ortasında yer alıyor. Şimdi ben bir tane arkadaşımla buluşacağım. Dün Couchsurfing üzerinden tanıştık. Birazcık böyle dolandık dışarıda. Bugün içinde beraber öğle yemeği yeriz diye sözleşmiştik. Onunla buluşmaya gidiyorum. Sizi onunla da tanıştıracağım. Merhaba. Ne haber? How are you? I'm good. How are you? No Turkish? No worries. Okay. Arkadaşlar, size bahsettiğim arkadaşım Paloma. Ne haber? Arkadaşlar, burası da şehrin merkezi diyebilirim. Burada bir sürü böyle döviz bürosu bulabilirsiniz. Hemen hemen hepsi
hepsinde fiyatlar aynı ama yine de kontrol edin derim. Bu cadde boyunca böyle, hatta karşı caddede falan bir sürü döviz bürosu var. Buradan da otobüsler kalkıyor. Ben yarın Sarp sınır kapısına şu karşıdan bir Maşrutka'ya bineceğim, servise bineceğim. Öyle gideceğim. Şimdi arkadaşım birazcık kameradan utandı. Rica etti, beni çekmesen olur mu dedi. Ben de tamam dedim. Çok tanıştıramayacağım sizi. Ben utanmaz diye tahmin ediyordum ama utandı. Yemek yemeye gideceğiz. Ondan sonrasında da birazcık dolaşırız. Ben ama yine de etrafı göstereceğim size. Gittiğimiz yerleri göstereceğim onu rahatsız etmeden. Arkadaşlar biz şimdi böyle bir restorana geldik. Kendimize çorba söyledik. Bu harço çorbası. İçinde et var, pirinç var, soğan var ve yeşillik var. Bu bayağı meşhur bir çorbaymış. Şimdi bir tadına bakalım nasılmış. Bak bu çok iyi. Bu çorbanın fiyatı da 23 TL, yani 8,5 lari. Yani daha ucuza da bulabilirsiniz ama biz bugün hinkali yemek istedik. Hinkali bulabildiğimiz tek restoran burası. Birazcık Eskişehir'in dışına çıktık. O yüzden gelmişken hem hinkali deneyelim dedik hem de çorba içelim dedik. Patatesli hinkali söyledik. Şimdi onu da bekliyoruz. Onu da tadını söyleyeceğim size. Arkadaşlar şimdi hinkalimiz de geldi. Şöyle elle yeniyormuş bu arada. Ben geçen Tiflis'le yediğimde bayağı çatal kullanmaya çalıştım da elle yeniyormuş. Bir de şu tepesi yenmiyormuş sanırım. Ben hepsini yedim. Bu da patatesli olan. Deneyelim bakalım nasılmış. Bunda tanesi 1 lira, yani 2,5-3 lira arası. Çok sıcak. İç patates dolu, gayet lezzetli. İlk ısırık güzeldi. Ah, it's too hot. Tiflis'te yediğimden daha güzel bence. Hafif en azından bu. Do you like this one more than the other one, or which one do you prefer with meat? Or... This is better. I really like potato more than meat. It was nice. I really like, but Yeah, it's better. The potatoes are really good. Yeah. İnce belli bardakta çayımızla artık günü ufak ufak tamamlıyoruz. Türk mahallesi gibi bir yer bulduk. Burada her yerde Türk restoranı var. Zaten Batum'da çok olağan yani görmeniz, bulmanız. Ama bu mahalle hep böyle Türk restoranı, işte kıraathane var, ondan sonra işte market var, manav var, kasap var vesaire. Baktık böyle ufak bir kıraathane gibi bir yer var, böyle çay satıyorlar. Dedik gelelim içelim. Çay içtikten sonra artık ufak ufak dağılırız çünkü yağmur başladı. Hostelde görüşürüz.
gelsin abla. Kamar coba. Ne alalım? Bundan alabilir miyim abla? Hepsini alayım, 4 tane. Afiyet olsun. Teşekkür ederim abla, kolay gelsin. Sağ ol. Al bunu yapalım. Adını paket beni. Ha, üstüne mi koyayım? Evet. Tamam. Yola gideceğim çünkü iyi olur ha. Sağ ol. Peçete var mı abla? Peçetenin içinde Ha, bir var şey mı? Ha, tamam. Teşekkür ederim abla. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Kendime yolluk aldım. Hem kahvaltı hem de yolum uzun. O yüzden beni idare etsin. Ve artık bugün Türkiye'ye dönüyorum. Dün hostel çok kalabalıktı. Çocukları rahatsız etmek istemedim. Dinleniyorlardı. O yüzden dün hostelde video çekemedim. Şimdi kendime oturacak bir yer bulayım. Dünle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonrasında sınıra gidelim. Kendime oturacak bir yer arıyordum. Abi beni çantayla gördü. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim Sarp sınır kapısına. Gel dedi, servis kalkıyor. Hemen atladım servise. O bulunduğum meydanda 1,5 lira verip Sarp sınır kapısına gidiyorsunuz. 20 kilometre. Sınırda görüşürüz artık. Orada anlatırım da anlatacaklarımı. Arkadaşlar şimdi Sarp sınır kapısına geldim. Ülkeye girmeden önce Batum'la ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası ben çok fazla beğenmedim Batum. Yani burada tam olarak ne yapılabilir bilmiyorum. Sadece sahil kesimini birazcık beğendim. Şehrin kumarhaneleri meşhur. İnsanlar buraya kumar oynamaya geliyorlarmış. Zaten internette şey esprisini duymuşsunuzdur. Las Vegas esprisini duymuşsunuzdur. Onun dışında Couchsurfing üzerinden Paloma ile tanıştım. Aslında onunla tanışmam güzel oldu çünkü keyifli vakit geçirdim. Keşke size daha çok tanıtabilseydim. İlk buluştuğumuzda ben hani video çekerek gezdiğimi söylemiştim. O da sorun yok demişti ama kamerayı görünce birazcık utandı. Ben de çok fazla şey yapmak istemedim, yani rahatsız etmek istemedim onu. Sonuçta herkes kamerayı sevmiyor. Dün bir de test yaptırdım. Bir PCR testi yapıyorlar, bir antijen testi yapıyorlar. Türkiye'ye girişte antijen testinin yeterli olduğunu söylediler. 40 lira ödedim onun için. O da 100-110 lira gibi bir şey yapıyor. 2-3 dakikada hemen sonucu verdiler. Şimdi artık ülkeye girme vakti. Gidelim bakalım sınıra. Şimdi Türkiye'ye giriş yaptım arkadaşlar. Tiflis videosunda söylemiştim ya, Gürcistan'a girdikten sonra 3 gün içerisinde bir PCR testi daha yaptırıyorsunuz diye. Onun sonucunu saklayın çünkü Gürcistan'dan çıkarken soruyorlar, para cezası yemeyin. Türkiye'ye girerken de bir sağlık kontrolü yapıyor. PCR testinize bakıyorlar ve size doktor bir kağıt imzalayıp veriyor. Gümrük polisi o kağıdı soruyor. Onu da sakın düşürmeyin. 121 gün sonra Türkiye'ye geri döndüm ama çok kısa bir süreliğine döndüm. Bir arkadaşımın yanına gideceğim. Onu aldıktan sonra Türkiye'ye kara sınırı olan bir ülkeye kısa bir seyahat gerçekleştireceğiz beraber. Yani kara sınırını kullanmak için Türkiye'ye girdim diyebilirim. 1100 kilometrelik yorucu bir otostop yolculuğu beni bekliyor. Acısıyla tatlısıyla 4 aylık bu seyahati tamamladım. Şimdi sıra yeni ülkede. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.